Merhabalar herkese. Wow İstanbul yani Dünya Kadınlar Festivali için şu an Sabancı Center'dayız. Benim ismim Burcu Karakaş, gazeteciyim. Şu an arkamda panel "Şehrin görünmeyen yüzü" yazıyor. Mavi bir ekranın önündeyiz. Bugün aslında bir panel olarak değil ama bir sohbet olarak bunu ifade etmek istiyorum aslında. Birbirinden kıymetli isimlerle, pandemi, sürecine birazcık da odaklanarak aslında bu zaman diliminde kadınların ev içinde gerek şiddet, yoksulluk olsun, bu alanlarda hangi sorunlarla karşı karşıya kaldığını, bu konular hakkında sohbet edeceğiz. Bugün kimlerle birlikte olduğumuzu kısaca söyleyeceğim. Ondan sonra da ilk arkadaşıma sözü vermek istiyorum. Şu anda hemen sağ tarafımda, yani sol tarafımda size göre gördüğünüz derin yoksulluk ağından Hacer Foggo. Bizle beraber. Hacer'cim hoş geldin. Hacer'in hemen yanında Ev İşçileri Dayanışma Sendikası'ndan Gülhan benle bizlerle. Gülhancığım hoş geldin. Ve şu an bizimle burada olmayan ama, bağlanan 2 yine çok kıymetli isim bizle birlikte. Feminist akademisyen Aksu Bora bizlerle beraber ve de İngiltere'den de bir meslektaşım var, Saime Mir. Saimeciğim sen de çok hoş geldin. Şimdi, öncelikle, pandemi süreci tabii ki aslında, ekonomik açıdan birçok kişiyi olumsuz yönde etkiledi. Ancak, bildiğimiz üzere kadınlar ve çocuklar, en çok bu alanda etkileniyorlar. O yüzden de yoksulluk, aslında bu konuyu ilk olarak ele almak istiyoruz. O yüzden ben derin yoksulluk ağından Hacer'e öncelikle söz vermek istiyorum. Hacer'cim, şimdi sizin yaptığınız çok kıymetli çalışmalar var, raporlar var. Ben bir gazeteci olarak bunları biliyorum, takip ediyorum ama, hani, aramızda bilmeyenler vardır, olabilir. O yüzden önce şöyle başlayabiliriz. Yani, siz, hani, bu ağ kapsamında özellikle pandemi sürecinde ne gibi çalışmalar yaptınız ve senin bütün bu çalışmalar açısından gözlemlerin nedir? Onları bizle paylaşmaya başlarsan çok seviniriz. Merhaba herkese. Önce burada olduğum için çok mutluyum. İsmim Hacer Fogo, sarışınım. Çok kısa boyluyum, 1,50 boyum var. Üzerimde, krem renkli bir elbise var, siyah çoraplarım var. Şehrin görünmeyen yüzü, ben şehrin aslında görünmeyen kadınları adına buradayım. O yüzden belki de çok heyecanlıyım. Belki de, ilk kez böyle bir sahnede, böyle bir festivalde, güzel bir festivalde inşallah onların seslerini duyuracağım diye düşünüyorum. Çünkü pandemi döneminde inanılmaz ağır bir, yoksulluk yaşadılar. Ben 20 yıldır, bu alanda çalışıyorum. Bu alanda çalışıyorum derken gerçekten bu mahallelerde, Türkiye'nin çeşitli mahallelerinde ama özellikle İstanbul'un görünmeyen, arka sokaklarında, arka mahallelerinde derin yoksulluk yaşayan insanlarla birlikte çalışıyorum. Pandemi öncesi kadınların, ve çocukların, eğitimiyle ilgili, onların kapasite güçlendirmeleriyle ilgili merkezler, kuruyor ve onları, hani, bu konuda destekliyorduk ama pandemi sonrası, inanılmaz bir yoksulluk yaşadıkları için gıda göndermeye başladık. Tabii bu birdenbire olmadı. Bu evde kal süreci başladığı zaman aslında bütün dünya belki de şöyle düşündü öncelikle, biz de hepimiz aynı romantize ettik biraz. İşte, hepimiz aynı odadayız, hepimiz eşitiz romantizmi vardı önceleri ama birkaç gün sonra, bu günlük güvencesiz yaşayanlar, derin yoksulluk dediğimiz, yani hiçbir gelir olmayan, hayatını sokaktan, kazanan, günlük çalışan, ve günlük çalıştığı zaman ancak gıdaya erişebilen, ancak kirasını ödeyebilen, insanlar beni aramaya başladılar ve dediler ki evde gıda kalmadı. Ben uzun zamandır bu mahallelerde çalıştığım için Hangi mahalleler? bu mahalleler, İstanbul'da örneğin, Sultanbeyli, Esenyurt, Çekmeköy'de Nişantepe Mahallesi, Şişli'de, Kuştepe Mahallesi, Fatih'te Karagümrük, eski Sulukule, Beyoğlu. Aslında bu saydığım mahallelerden bazıları sosyoekonomik seviyesi yüksek gibi gözükse de o, rezidansların, o yüksek binaların arkasında inanılmaz bir derin yoksulluk, yaşıyor ve, beni arayan ilk de kadınlardı. Çünkü çocuklarının bütün yükünü yüklenen de kadınlar olduğu için evde gıda yok demeye başladılar ama bu öyle bir söyleyişti ki komşuda da yoktu aslında. Çünkü o dayanışma da yavaş yavaş,
hiçbir şeye ulaşamadıkları için bitmeye başladı ve o zaman şey düşündüm, ya ne yapabiliriz diye, düşündüm. Çünkü dışarı çıkamıyoruz. Onlara fiziken bir şey yapamıyoruz ve birlikte çalıştığım genç arkadaşlarımla, bunu paylaştım ve o zaman dedik ki "Evden Değiştir" diye bir kampanya başlatalım ve Derin Yoksulluk Ağı'nı öyle kurduk. Nasıl yaptık? Örneğin sana söyledim, en yakın çevreme. Dedim ki Ümraniye'de kağıt toplayıcı bir aile var. İsmi Zehra. Zehra'nın 2 tane çocuğu var. Yalnız anne. Lütfen onun için online alışveriş yapabilir misin? Bir bebeği var, bez alabilir misin, mama alabilir misin diye. Bu durum gün geçtikçe inanılmaz, derinleşmeye başladı. Aslında çok trajik hikayelerle baş başa, kaldık. Çünkü, kadınların omuzlarına yüklendiği, en önemli şey çocuklardı. Çünkü çocukların gıdaya erişememesi zamanla, onlardaki depresyonu da yükseltmeye, psikolojik olarak da, çökmeye aslında başladılar. Çünkü çocuğa, bir oyuncak istediği zaman almayabilirsin ama gıda olmadığı zaman, bu aslında çok kahredici bir şeydi. O yüzden gece yarılarına kadar hatta bazen sabahlara kadar destekçi olmaya, çalıştık o dönemde. Şu anda da devam ediyoruz. Ya, inanılmaz şeylerdi çünkü o yetersiz beslenme sonucu bebeğine anne sütü veremeyen annelerle karşılaştık. Yaptığımız araştırmada sen de biliyorsun, %74'ü, mama ve bez almakta, güçlük çekiyordu. %50'den fazla ailenin hiçbir gıdaya erişemiyordu. Çünkü dediğim gibi günlük ve güvencesiz ve evde kal eee, sorun ortadan maalesef kalkmıyordu. Sosyal mesafe desen zaten, 1 ya da 2 odalı evlerde ve kalabalık aileler olduğu için çocuklarda aslında yine, o evin darlığında bir psikolojik sorunlar da tabii ki, başladı ve sokağa çıkma başladığı zaman da o 1 ile 4 arası bir sürü çocuğun, yeniden çalışmaya başladığını, biliyorum. Kadınların o saatlerde yine sokaklara çıktığını ve kağıt toplamaya ya da günlük işlerde çalışmaya gittiklerini biliyorum. Mesela %47'si, ped alamıyordu, kadın pedi alamıyordu. Yine o mahallelerde biliyorsunuz böyle küçük bakkallar vardı. Böyle veresiye, alınan yani tek tek alınan şeyler, işte kadın pedi ya da kadın çocuk bezi falan, bunu dahi alamayacak duruma, gelmişlerdi. O yüzden, yaklaşık 2.500 aileyle biz bugüne kadar, dayanıştık. Hem gıda gönderdik, hem çocuklara oyuncak göndermeye çalıştık ama burada yine en fazla etkilenenlerin, yoksulluk açısından kadınlar ve çocuklar olduğunu, biliyorum. Özellikle yalnız ebeveynlerin, daha fazla, yoksullaştığını, erkeklere oranla, biliyorum ve daha fazla, ruhsal olarak da çöktüklerini biliyorum. Çünkü örneğin, bir annemiz, evde yatalak bir baba var, otizmli bir çocuk var ve 11 yaşında, bir oğlu var ve, bütün günü o evin içerisinde geçiren, bir anneyi düşünün. Eee, Korkunç günlerdi aslında ama, eee, en önemli şey dayanışma ve biz hep böyle dayanışma yaşatır diye sosyal medyada da bu kampanyayı, sürdürdük. Şimdi rapordan aslında birkaç tane sen de söyledin başlıkları. Haberler de çıktı bununla ilgili. Böyle birkaç tane daha, hani, insanların gözünün önünde canlanması için aslında, hani, sormak istiyorum. Hani, o ziyaret ettiğiniz aileleri mesela kadınlardan sen ne duydun? Yani normalde mesela pandemi öncesi aslında ne yapıyormuş da şu an artık onu yapamaz hâle geldi ya da, hani, o çocukların, işte, çalışmak zorunda kalması, o manzara mesela ben de senin yönlendirmenle bir eve gitmiştim. Ev değil yani orası ama aslında, hani, barakaydı yani ve, hani, hiçbir şey yoktu içinde ve sen, hani, sürekli olarak aslında bu evlere gidiyorsun. Hani, orayı birazcık anlatabilir misin? Şöyle, biliyorsun mesela uzaktan eğitim erişimine, bu çocuklar ulaşamadılar. Çünkü, bu evlerde bırakın interneti, akıllı telefon dahi yok, tablet yok.
bilgisayar yok. Ve bu çocuklar tamamen, eğitimden, uzak kaldılar ve yaptığımız araştırmada da %6 çocuklar, sadece çocuklar ev geçindirmeye, başladılar. Kadınlardan duyduğum, yani özellikle annelerden duyduğum şey, son zamanlarda, yani son birkaç aydır, ziyaretlerimde duyduğum şey, çocuklarına mamayı bıraktırmaya çalıştıkları. Bu, bir anne açısından çok zor, bebek açısından daha fazla zor. Çünkü mamaların, pahalı olması nedeniyle, çocuğuna böyle hazır çorba ya alıştıran bebeklere ya da, işte, daha ucuz diye, aslında, belki 2 yaşında, 3 yaşında içmesi gereken sütü almaya çalışanlar, çocuğu buna zorlanması, bebeğin buna zorlanması anne açısından, kadınlar açısından, inanılmaz ağır, bir, çöküntü ruhsal olarak. Dediğim gibi derin yoksulluk yaşayan, yani hiçbir geliri olmayan insanlar zaten, sadece bu 4 temel ihtiyaca odaklanıyorlar. Yani, işte, evde gıda varsa kirasını ödeyemiyor. Kirasını ödeyecekse elektriği kesiliyor. Mesela binlerce ailenin şu anda elektriği kesik ve o evlerde maalesef yaşlı insanlar var, bebekler var ve, düşünün, yani, gıda olmayan bir evde aynı zamanda elektriğin kesik olmasını ya da suya erişememe, durumunun olması. Buradan, bir örgütlenme maalesef, çıkamaz. Çünkü, bir annenin, bir kadının sadece gıdaya odaklanması, korkunç bir şey diye düşünüyorum. O yüzden en önemli şeyin dayanışma olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada yerel yönetimlere, kamuya çok büyük görevler düşüyor ve biz bu konuda da çalışıyoruz. Çeşitli belediyelerle görüşmeye başladık. Çünkü, yoksulluk sadece verilen bir sosyal karttan ibaret değil. O evin içerisindeki, her bireyin ayrı bir yoksulluğu var aslında. Yani hem kadınsanız hem engelliyseniz, ya da yalnız bir ebeveynseniz belki o evde yaşayan, diğer bireylere göre çok daha yoksulsunuz. Yani bütün kadın yoksulluğuna, çocuk yoksulluğuna bu gözle bakılması gerektiğini, düşünüyorum ve bütün çalışmalarımda bu çok boyutlu yoksulluk dediğimiz, yani, bu gözle, bakılması gerekiyor ve gerçekten, insanların en temel ihtiyaçlarına, gıda gibi, barınma gibi, işte, elektrik, su gibi bu ihtiyaçlar olmadan, sizin orada yapacağınız hiçbir şey yok. Hiçbir örgütlenme olamaz. Bazen bana şey diyorlar ki, işte, "Bu kadar trajik, örnekler veriyorsun ama, daha sürdürülebilir bir proje olması gerekiyor ya da, işte, bu bir sistem sorunudur." falan diyorlar ama, ben bu trajik örnekleri vermekten çok hoşnut değilim ama bu trajik örnekler bizim, benim, hepimizin ve onları, bu göremediğimiz, görmek istemediğimiz o kadınların canını acıtıyorsa belki hepimizin canının acıması gerekiyor ve bunu hissetmek için, gerçekten o evlerin, içerisinde bazen olmamız gerekiyor, ve bütün o sürdürülebilir politikalarda ancak böyle çıkacağına inanıyorum. Eee, yani yanlış değilsem marketlerde mamalara alarm takılması bu dönemde oldu. Pandeminin en önemli fotoğrafı Evet, mamalara, takılan aslında alarmlar evet. maalesef. Ve seninle konuştuğumuz zaman, şeyi söylemiştin mesela yerelde yönetimlerin neler yapabileceğine dair diyorsun ki mesela bir kutu gönderiyorlar ama mesela, işte, içine kadın bedi koymayı akıllarına bile Evet. gelmiyor gibi. Biraz maalesef, pandemi, çok anlaşılmış değil maalesef. Yani, herhangi bir, işte, bir tırnak içinde, hani, biz yardım diye de bakmıyoruz yaptığımız çalışmalara ya da biz hayırseverlik de yapmıyoruz. Yani o bebeğin, o bezinin hakkı olduğunu düşünüyorum ama maalesef yerel yönetimler, bu ailelere gönderdikleri, işte, gıda içerisinde sadece böyle makarna ya da kuru bakliyat koyuyorlar. Yani orada bir yaşlı varsa ya da yatalak biri varsa yetişkin bezi, bir kadın varsa kadın pedine, bizim dediğim gibi yaptığımız araştırmada %47 kadın pedi alamayacak durumda. %74 mama, ve bez alamayacak durumda. Orada bir bebeğin, varlığı, yaşlının varlığı, bir engellinin ya da otizmli bir çocuğun,
varlığını maalesef düşünmüyorlar ve ben bunu pandemi döneminde konuşurken onlarla ve mesela çöpten gıda toplayan bir sürü anneyle konuştum. Mesela bir tanesi şey demişti, yani, işte, bir et koymuş, yani, market, eee, yani, tarihine belki de bir gün var falan. Ben onu aldım, yıkadım, dua ettim ve yedirdim dedi çocuğa mesela, böyle. Eee, Ya da dediğim gibi, hani, 6 aylık bir bebeğe, eee, hazır çorba verilmesi, onu alıştırmaya çalışılması gibi. Bütün bunların hepsi gerçek. Bu ailelerin hepsini biz tanıyoruz. Ziyaret ettik. Evet, bunu bence söylemenin sebeplerinden biri de çünkü sosyal medya. Şimdi buradan, Aksu'ya sözü vermek isteyeceğim. Çünkü sosyal medyada ben de görüyorum. Hani, sen paylaştığın zaman, onu da anlayamıyorum. Yani, böyle inanmayan var, laf eden var vs. Ama burada söylediğin kısım, şu kısmı önemli tabii. Yönetimler, yani yerelde ya da, hani, ulusal çapta, yani en nihayetinde politikalar aslında bütün bu konuları konuştuğumuz zaman nasıl şekillenebilir diye, tam olarak buradan izninle sözü alıp Aksu Bora'ya vermek istiyorum. Aksu sosyal politikalar açısından ve kadın, ve yoksulluk alanında da zaten yaptığı, araştırmalarla, bildiğimiz bir isim. O yüzden acaba Aksu bu konuyla ilgili ne der? Çok teşekkür ederim. İlk önce tanıtım yapmamız gerekiyor, değil mi? Ben Aksu. İnsanın kendini tarif etmesi de çok zor bir şey. Üzerimde, lacivert bir sweatshirt ve üzerinde de gri bir hırka var. Ekranla bağlandığım için biraz salaş bir hâldeyim yani. Saçlarım kısa, küpelerim var, gözlüklerim var, bir de yakın gözlüklerim. Bu kent yoksulluğu üzerine Hacer Fogo'nun bıraktığı yerden devam etmek istiyorum ben. Dinlerken aslında bayağı kötü oldum çünkü 20 sene önce yaptığımız bir araştırmada gördüğümüz şeylerin hiç değişmediği ve daha da beter hale geldiğine ilişkin şeyler anlattı Hacer Fogo. Şimdi bu pandemiyle bağlantısını şöyle bir yerden kurmak lazım galiba. Bu hayatın eve sığdığı fikir olmanın da ötesinde hızla bir kendi gerçekliğini kuran bir slogana dönüştü. Hepimizin HES kodu var mesela, hayat eve sığar kodu var. Evde nasıl yaşanıyor peki? Yani bu hayat eve sığıyor da ya da sığmıyor, belki de sığmıyor zaten. Ama o evde ne yaşanıyor? Kimlerin hayatı? Hangi ev? Neyi sığdırmaya çalışıyoruz eve? Bunlar üzerine çok daha az konuşuyoruz. Dediğim gibi 20 yıl önce bir kent yoksulluğu üzerine araştırma yapmıştık. Türkiye'nin çeşitli illerinde ama asıl olarak da İstanbul'da. Çünkü İstanbul aslında Türkiye'nin bir mikrokozmosu. Türkiye'de ne varsa İstanbul'da da o var. Bir araştırmayı İstanbul'da pekala yapabilirsiniz dolayısıyla da. Orada en aşağıdakilere kulak vermeye çalıştık. Onların hikayelerini aktarmaya çalıştık. O araştırmadan aklımda kalan en çarpıcı şey, şimdi Hacer Fogo'nun anlattığı şey de biraz öyle. O en aşağıdakilerin hikayelerinin olmaması. Hacer Fogo dedi ki buradan bir örgütlenme çıkmaz. Neden örgütlenme çıkmaz? Çünkü hikayeleri yok ki. Başı sonu belli, bir nedensellik ilişkisi içinde kurulmuş, kavranabilir hikayeler yok. Bizim de dinleyebildiğimiz hikayeler son derece frater, son derece dağınık, başı sonu belli olmayan, nedensellik ilişkisi kurulmamış, hikaye haline gelmemiş ama son derece ağır ve acı yaşantılardı. Özellikle de kadınlarınki çok parçalı ve izlenmesi çok zor anlatılardı. O zaman bizim bildiğimiz bir şey vardı, araştırmayla bir kez daha öğrendiğimiz bir şey. O da yoksulluk ekonomik bir kategori olmanın yanı sıra kişilerin içinde yaşadıkları, anlamlandırdıkları, çeşitli biçimlerde başa çıkmaya çalıştıkları bir durum. Onların bu bölük pörçük hikayelerine kulak vermeden sadece tüketim ve gelir endekslerine bakarak, bu rakamlara bakarak anlaşılabilecek bir durum değil üstelik de. Ve şunu unutmamak gerekir ki mülksüzlük sadece maddi nesnelerle ilgili değil, dille de ilgili bir şeydir. Yani mülksüzlüğün bir parçası da hikayenizin olmamasıdır. Şehrin görünmeyen yüzünün görünmez önemli bir sebebi de bu hikayelerin sahipsizliğidir. Yaşayanlar anlatamıyorsa kim anlatacak? İşte Hacer Fogo anlatıyor. Derin yoksulluk ağı anlatıyor neyse ki.
Benim için ikinci çarpıcı nokta yoksulların mahallelerinin de olmamasıydı. Eee, hayatları eve sığmıyordu ama mahalleye de yayılmıyordu. Belki de bu anlatılarının o kadar bütünlüklü olamaması, bütünlükten uzak olması biraz da bu sıkışmışlıkla ilgiliydi. Aslında yoksullukla başa çıkmanın klasik araçlarından bir dayanışmadır. Ailede başlar, mahalleye yayılır. Komşuluk ilişkileri içinde bir dayanışmayla yoksullar bu durumdan çıkmaya çalışırlar. En azından bu durumu sürdürülebilir kılmaya çalışırlar. 20 yıl önce bizim konuştuğumuz insanlar için ne aile ne de komşular böyle bir dayanışma sağlayabilecek durumda değillerdi. Belli ki hala öyle Hacer Fogo'nun söylediğinden anladığımız. Yoksulluk o kadar derin olduğu zaman yalıtılmışlık ve dışlanmayla birlikte yaşanıyor ve bu yoksulluğu çok daha ağırlaştıran bir şeye dönüşüyor. Ve böylece insanlar hem tek tek hem de hep birlikte güçten, kuvvetten düşüyorlar. O yüzden oradan bir örgütlenme çıkmaz. Bugün 20 yıl sonra kent yoksulların halinin o zaman daha iyi olduğunu düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Öyle olmadığını biraz önce dinledik zaten. Çünkü aradan geçen zamanda yoksulluğu hedefleyen sosyal politikalar uygulanmadığı gibi başta belediyeler olmak üzere yardım harcamalarının ciddi oranda düştüğünü biliyoruz. Yoksulların sayısı arttı ama harcamalar düştü. 70'lerin sonuna kadar iyi kötü varlığını sürdüren nöbetleşe yoksulluk dediğimiz bir olgu vardı. Yani kente gelen yavaş yavaş tutunup yukarı doğru hareketleniyor, yerini yeni gelenlere bırakıyor. En aşağıdakiler hep değişiyor. Gelenler biraz daha durumlarını düzelttikleri için. Ama bu 1980'lerden itibaren giderek azaldı ve şu anda zaten nöbetleşe yoksulluk değil, kalıcı bir yoksulluktan söz etmemiz gerekir. Aynı zamanda yoksulluğun yeni biçimleri de ortaya çıktı. Daha önce de çalışan yoksullar vardı. Yani işsiz olmadığı halde yoksul olanlar, işte bu günlük çalışanlar, herhangi bir güvenceden yoksun olarak çalışanlar, çalıştığı zaman ancak gıdaya erişebilenler. Bugün işsizliğin pandemiden bile yaygın olduğu bir zamanda bunlara ciddi bir işsizler grubu da eklendi. Yani artık günlük çalışma bile siz hale geldi birçok insan için. Yani önümüzde son derece karanlık bir tablo var. Benim çok sevdiğim bir söz var. Amerika'da Siyah Hareket'in bir sözü şöyle söylüyor. Kölelik beyaz tarihidir. Bundan nasıl çıktığımız ise siyahların tarihidir. Başımıza gelenlerden çok bunlarla ne yaptığımıza, ne yapabildiğimize, ne yapabileceğimize de dikkat kesilmek lazım. Belki de sözü bana verirken söylediğin hani sosyal politikalarla ilgili neler yapılabilir? Aksu da biraz bundan bahsetsin şeyini ben böyle düşündüm. Bu sözü kılavuz alarak yani buradan sağ çıkmanın nasıl olduğudur bizim esas bakmamız gereken sözümü kılavuz alarak size bir manifestodan bahsetmek istiyorum. Bakım manifestosu. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında pandemi bütün dünyayı sarmaya devam ederken 5 İngiliz araştırmacı tarafından kaleme alınmış. Birkaç ay içinde de Gülnur Savran tarafından Türkçe'ye çevrilmiş bir manifesto. Alt başlığı şu, karşılıklı bağımlılık politikası. Bu alt başlık ütopyacı sosyalistlerden, Kropotkin gibi anarşistlerden beri izleyebildiğimiz sol dayanışmacı bir toplum tahayyülü geleneğine işaret ediyor. Bu gelenek liberal kapitalizmin birey kurgusuna güçlü bir itirazı içerir ve dayanışmanın insan türünün varlığına içkin olduğunu iddia eder. Liberal kapitalizmin birey kurgusunu sürdüren, bir de bunu üstelik muhafazakar aile fikriyle de pekiştiren neoliberal dönemde de varlığını sürdüren bir gelenektir bu. Nerelerde varlığını sürdürüyor? İşte küreselleşme karşıtı harekette görüyoruz bunu. Köylü hareketlerinde görüyoruz, çevre hareketlerinde görüyoruz. Derin yoksulluk ağında da görüyoruz elbette. Toplum diye bir şeyin olmadığı, sadece bireylerin ve ailelerin var olduğu yolundaki neoliberal dönemin mottosu sayılabilecek perspektife karşı topluluk değerini, yardımlaşmayı, dostluğu, dayanışmayı öne çıkaran bir gelenek bu. Ama bu manifestonun asıl dayandığı gelenek, bunun yanı sıra tabii ki feminist gelenek. Feminist gelenek bakım kavramını çok odakta tutan bir gelenektir. 19. yüzyıldan beri üzerinde çok önemli durdukları feministlerin bir kavramdır bakım. Kadınların dünya ile ilişkilerini biçimlendiren bir deneyimdir. Biraz önceki anlatılardan gördüğümüz şey ne kadar acı da olsa yani çocukların bakılması, hastaların bakılması, o evin döndürülmesi dediğimiz şeyleri içeren
bir kavramdan söz ediyoruz. Bunu, kadınların bu deneyimini bütün insan ilişkilerine, bütün dünyaya yayabilsek, onlara has bir deneyim olmaktan çıkartabilsek, bunu politikleştirebilsek ne olurdu? Aslında feministlerin bakım kavramı üzerine yaptıkları tartışmaların özünde bu soru vardır. Dünya neye benzerdi? Bakım üzerine dönseydi, bakımla dönseydi dünya neye benzerdi? Çünkü biliyorsunuz feminizm aslında sadece kadınların ezilmişliğine karşı çıkmaktan ibaret değildir. Farklı bir toplum tahayyülünü de beraberinde getirir. Çünkü bilirler ki feministler öyle bir farklı topluma geçmeden zaten kadınların ezilmişliğinin ortadan kaldırılması da mümkün değildir. Yani dünyanın radikal bir şekilde değişmesi kadınların ezilmişlikten kurtulmaları için. Manifestonun ilk cümlesi, içinde yaşadığımız dünya umursamazlığın hüküm sürdüğü bir dünyadır. Bu bence çok önemli bir saptama. Biz bu umursamazlığı tabii ki biliyoruz. Elbette her koyun kendi bacağından asılır filan türü öyle bir derin bilgelikler sebebiyle de bildiğimiz bir şey bu. Ama bu virüsün tetiklediği dünyada, bu mesafe ve yalıtmanın çok öne çıktığı dünyada bu umursamazlık yeni görünümler aldı, yeni bir hız kazandı. Neoliberal emek örgütlenmesinin her türlü dayanışmayı, güvenceyi, istikrarı devre dışı bırakma eğilimini de güçlendirdi. İşte bu manifesto bütün bunları dikkate alarak ve sol dayanışmacı ve feminist geleneklere yaslanarak bakım odaklı politikanın, bakım odaklı ekonominin ve bakım odaklı devletin neye benzeyebileceğini tartışıyor. Bence bu tartışmanın dikkate değer noktalarından biri refah devleti nostaljisi yapmaması, başka bir yol açmaya çalışması. Yani refah devleti sanki insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutuyor gibi görünse de uzun kapitalizmin tarihi içinde aşağı yukarı 50 yıllık falan bir zamana denk düşen çok kısa bir tecrübedir. Güzel bir tecrübedir ama birçok başka koşulu da tarihsel bağlamı olan başka koşulları gerektiren bir tecrübedir. Dolayısıyla da yoksullukla mücadele politikaları, sosyal politikalardan bahsederken refah devletinin de ötesine geçen yeni yollar aramaya çalışmak çok kıymetli bir şey bu manifestonun yaptığı. İkincisi önemli bence bir şey, politikayı içine hapsolduğu temsil probleminin dışına çıkartıp yeniden köküne döndürmesi. Politikanın kökü polisten gelir, birlikte yaşamak, polis şehir, birlikte yaşayan insanlarla ilgili bir şeydir politika. Ve dolayısıyla da yoksulluk politik bir problemdir. Birlikte yaşamakla ilgili bir problemdir. Manifestoda yapılan bence önemli üçüncü bir şey, insanlar arası ilişkinin şeylerle ve insan dışı varlıklarla ilişkilerden bambaşka bir şey olmadığını ortaya koyması. Bunların zorunlu olarak birlikte yürüyen şeyler olduğunu dikkat çekmesi. Bu demektir ki şeylerle ilişkimiz ve hayvanlarla ilişkimiz, dünyayla ilişkimiz, çevremizle ilişkimiz bizim birbirimizle olan ilişkilerimizin uzantılarıdır. Bunların hepsini birlikte düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla da hani çevre mücadelesiyle yoksullukla mücadele birbirinden ayrılabilir şeyler değildir. Bu manifestonun elbette ki tartışılmaya muhtaç, eleştirilmeye muhtaç yanları var tabii ki. Olmaz mı? Ama bu tartışma ve eleştiriyi de aslında bakımın ve özenin birer parçası olarak düşünebiliriz. Birbirimizin sesine kulak vermek, söylediklerini eleştirirken oradan birlikte devam edebilmeyi içeren bir özen ilişkisinin parçası. Ev içi emek tartışması aslında bu bağlamda ev içi emeğin görünmezliğini vurgulaması bakımından çok önemli olmakla birlikte bu bağlamdaki önemi bu emeğin niteliğine dair. Ev kadının yaptığı iş hayatın yeniden üretilmesi aslında. Çocukların büyütülmesi, insanların beslenmesi, hastalara bakılması, bakım dediğimiz şey bütün bunları. Ekonomik büyümenin kendinde bir değermiş gibi görülmesine karşı işleyen bir başka ekonomik yaklaşımı aslında işaret ediyor bize. Ev içi emeğiyle başlayan o geniş bakım alanı. Birbirimize bağımlı olduğumuz bilgisinin, dayanışma ve yardımlaşmanın imkanına dair bir sezginin. Dünyanın ve toplumun işleyişini radikal biçimde değişmekte olduğu, nefes almanın güçleştiği bir zamanda bir anlamda siyah tarihi yeniden yazabilmek, buradan sağ çıkabilmek için birbirimize sahip çıkmamız şart.
Manifestonun kullandığı bakım kavramının politik değil de ahlaki bir kavram olduğu çok söylendi bu manifesto eleştirilerinde. Dolayısıyla da politikanın kılavuzu haline getirilemeyeceği eleştiri yapıldı. Ben yine de hatırlatmak isterim ki feminist gelenek içinde politikanın sınırlarına dair tartışma, bakımın politikleştirilmesinin nasıl yapılabileceğinin yolunu da gösteren bir tartışma. Oraya yeniden dönmenin çok önemli olduğu fikrindeyim. Çok uzatmadan son bir şey daha söyleyerek bitirmek isterim. İnsanın insana sahip çıkmasının, insanın kendini arkadaşına emanet edebilmesinin ütopik içerikler olduğu fikrindeyim. Yani politikada, ütopyada, şimdi, burada, el erimindeki ihtiyaçlarımızın, arzularımızın çok dışında şeyler değil. Harika bir film vardı, izleyenler vardır muhakkak, Toz Bezi diye. Onun son sahnesini hatırlatarak bitirmek isterim. Hayatın yükünü daha fazla kaldıramayıp çekip giden bir kadından bahseder Nesrin. Ev, e, ev işçisi bir kadındır. Ve yine ev işçisi olan bir arkadaşı vardır Hatun diye. Nesrin giderken kızı Asmin'i Hatun'a emanet eder. Bilir ki emanetine sahip çıkılacaktır. Ve son sahnede Hatun Asmin'i kucaklayıp kaldırır. Çok ışıklı, çok umut dolu bir sahnedir o. Ben oraya baktığım zaman sadece ahlaki bir şey görmüyorum. Aslında gelecekten umutlu olmamızı mümkün kılacak olan bir ışık görüyorum. Arkadaşlığın, dayanışmanın ve emanete sahip çıkmanın ışığını görüyorum. Bu da bence politik bir şeydir. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Aksu. Ağzına sağlık. Tam olarak aslında Aksu'nun bıraktığı yerden Toz Bezi filminden Gülhan'a geçmek istiyorum. Böyle şöyle bir kısaca Evitsen ne zaman kuruldu? Neler yapıyorsunuz? Önce, ben biraz, üstümdekiler beyaz, altımda siyah bir pantolon var. Esmerim, saçlarım siyah. Bir şöyle bir bilgilendirme yaptıktan sonra evet, başlayayım. Evitsen'i, biz, uzun yıllar, mücadele verdik. 2008-2009 yıllarında bu mücadele sürecimiz başladı. 2010-2011 yıllarında bu süreci bayağı bir hızlandırıp, 11 yılında resmen, sendika bildirimimizi içeriye verdik. 15 Haziran'da resmen sendika olduk. Tabii bu, süreç bizim için o kadar kolay olmadı. Daha sonra hukuki süreçlerimiz oldu. Siz ev işçisisiniz, sizin ne işiniz olur sendikayla, siz sendika kuramazsınız şeklinde bir, bununla ilgili olarak bir dava açıldı. Dava sonucunda faaliyetlerimizi durdurma kararı geldi. Tabii biz de karşı, hamleye geçtik. Yeniden dilekçelerimizi yazdık, içeriye verdik. Bu, süreçte kendi hesabına çalışanlar, dahi uluslararası ILO'nun, maddeleri arasında yeri vardır ki, yani işçi olmasa patron da, sonuçta sendika kurabiliyorsa ki biz işçiyiz, bu anlamıyla sendika kurabiliriz. Bunun karşı bir dilekçe hazırlayıp verdiğimizde Yani işçi olduğunuzu aslında ispat etmeye çalıştınız bütün bu süreçte. kesinlikle, kesinlikle işçi olduğumuzu ispat etmeye çalıştık. İşçiyiz yani sen gidip bir yerde çalışıyorsan bunun karşılığında sana birisi orada bir ücret veriyorsa bu bir işçidir. Ancak biz bunu bir türlü, kabul ettiremiyoruz. Yani yasal olarak, sendikayı tabii geldiğimiz süreçler, doğrultusunda, sendika olmayı başardık. Ya, bu hukuki olarak, yasal olarak sendika hakkını, kazandık, kurabilirler dediler en son bu verdiğimiz mücadeleler sonucunda. Ancak bu, işçi olarak kabul edilememe durumumuz, hâlimiz maalesef hâlâ devam ediyor. Yani, işte, çalıştığımız yerlerde birçok zorluklar yaşıyoruz bundan dolayı. Doğru düzgün denetimler yapılmadığı için camdan düşüp hayatını kaybedenler, sakat kalanlar, taciz, tecavüz, ortadan, öldürülüp kaldırılanlar, kimsenin ruhunun duymadıkları birçok, sorunla birlikte mücadele ederken, aynı zamanda yoksullukla da mücadele ederken, pandemi süreci o kadar derinleştirdi, bizi o kadar ne olduk ki
hepimiz bir anda sarsıldık. İşte hepimiz aynı gemideyiz seslerini duyamaz olduk. Mümkün değil yani kesinlikle hepimiz aynı gemide değiliz. Bunu böyle düşünmüyoruz. Çünkü arkadaşlarım beni arayıp ya ben kendi kronik hastalıktan dolayı kullandığı ilacını arttırıp çocuğunun ihtiyacını karşılayamadığı için, kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için intihar edeceğini söylediğinde bunların hiçbirinin bir hükmü kalmıyor. Yani burada yoksulluğun ne kadar derinleştiğini, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini ve çok kötü koşullarda intihara yeltendiğini, zor zahmet kurtarabildiklerimizi kurtardık, ulaşabildiklerimizi bu durumda tabii kurtardık. Ancak bir de ulaşamadıklarımız vardı süreç içerisinde. Biliyorsunuz sendika olarak akademi sendika işbirliğiyle bu süreçte biz peki ya en alttakiler diye bir rapor hazırladık. O raporda işte arkadaşlarımızın çalıştıkları yerlerde yaşadıkları sorunları derinlemesine görüşmelerle ortaya koyduk. İşte mesela göçmen bir arkadaşımız oturum iznini almak için göç idaresine gidiyor. Giderken kendi arabasıyla zaten işveren gönderiyor. Şoförle gidiyor. Yani şeyle gitmiyor ama geldikten sonra bu arkadaşımızı alıp odaya kilitleyip kapıyı üstüne kilitlemek, yani bunlar insanlık dışı koşullar. Çalışanlar ya birçoğu bu süreçte tabii işsiz kaldı ama çalışanlar da çalıştıkları yerlerde hapis kaldı. İş yükleri arttı. Yani süreç o kadar kötü devam ediyor ki bu süreçte gerçekten hani nereye gidiyoruz, ne olacak, ne yapacağız şeklinde bu devam ediyor. Tabii bu süreç içerisinde yerel yönetimlerle de iletişim kurmaya çalıştık. Bu durumu hafifletme noktasında bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani en azından mesela bu süreçte bütün işçiler kısa dönem ödeneğinden yararlandı. Ev işçileri bundan da yararlanamadı maalesef. Yani işte bu sosyal yardımlarda 1.000 lira bir şey veriyorlardı. Ancak bu süreçte bu da bundan da faydalanamadı arkadaşlarımız. Yani nerede tutarsanız gerçekten elinize kalıyor. Bizim açımızda o kadar zor bir süreç ki ev işçilerinin öncelikli olarak bu sosyal politikalar içerisinde yasal olarak düzenlenerek sosyal güvencelerinin sağlanması gerekiyor. Sigortalılıklarının sağlanması gerekiyor. Yani bu da yeterli değil. Bu doğrultuda geriye dönük işte 50 yıllarca alanda çalışmış, 50 yaşına, 60 yaşına gelmiş arkadaşlarımız hiçbir güvencesi olmadan, emekliliğe erişmeden hayatlarını kendi sorunlarıyla baş başa geçirirken bu geriye dönük telafilerin de yapılması, en azından geriye dönük borçlandırmaların oluşturulması ve bir şekilde hani onları emekli olabilmelerini sağlamak gerekiyor. Yani denetimlerin artırılması gerekiyor. İşte kısa dönem o süreç içerisinde bunu biraz daha ileriye doğru taşıyabilmek gerekiyor. 413 kişiyle de anket araştırması yaptık arkadaşlarımızla yaşanan şeylerde ilgili olarak. Bu süreçte sigortasız çalışma %83.7 mesela arkadaşlarımızla ilgili. Yani gündüzlü, yarı zamanlı çalışma, bu işte günübirlik çalışma dediğimiz çalışma sistemi içerisinde %96.6 yani bu süreçte o kadar yoğun bir şekilde şeyler yaşandı ki size aktarabileceklerim. Onunla ilgili olarak şeyi de raporumuzda şöyle kısaca örnekler de vermek istiyorum. Mesela korona döneminde %56.8 arkadaşlarımız bu dönemde işten çıkartıldı. Yani işsiz kaldı. Ve bu işsizlik hala devam ediyor bu şekilde. Ya herhangi bir şekilde bir yardımda faydalanamadı %84.4'ü.
bu şekilde devam edecek olursak. Yani maalesef derdimiz çok büyük. Yani korona döneminde gene haciz yaşayanların sayısı %43.3 yani. Bu dönemde gene korona sürecinde işsiz kalan arkadaşlarımızın ev işlerinin de çalışma oranı ve işsiz kalma oranı %93.4. Yani durum böyleyken, hal böyleyken ne diyelim, ne söyleyelim? Biz derdimizi duyurmaya çalışırken, hep bir şeyler söylerken çok fazla ileriye gidemiyoruz maalesef. Aynı yerde sayıyoruz. Yani bu mesela şiddete maruz kalma bu süreç içerisinde onu da ölçmeye çalıştık. Arkadaşlarımız çalıştıkları yerlerde ve aileleri içerisinde şiddete maruz kalıyor mu diye. Yani burada mesela %86'sı aile içi şiddete maruz kalıyor. Aynı şekilde çalıştıkları yerlerde de bu böyle. Gene en sık psikolojik şiddete maruz kalan arkadaşlarımız, bu alanda çalışan arkadaşlarımız %55'i 55.5'i şiddete maruz kalıyor, psikolojik şiddete. %99'u gündüzlü, yarı zamanlı çalışırken düzensiz ev işçilerinin fiziksel şiddete maruz kalması söz konusu. Yani derinleştirdikçe bunu, bu süreçte gerçekten bunlar bizim açımızda çok büyük derinleşmeyi de beraberinde getirdi. Şu ortaya çıktı ki bu olaylar derinleşerek şiddetin her türüne maruz kalıyor. Evde, işte, sokakta, her yerde ve şiddetin her türüyle karşı karşıya. Bunun çözüm noktası da işte buralardan doğru sosyal politikalar üreterek kadınlar arasında bu şekilde raporlar hazırlayan sendikalarla birlikte ortaklaşa bunun yolları açılabilir, bunlar çözülebilir. Bununla ilgili olarak sosyal politikalar oluşturulabilir, geliştirilebilir ve bu kadınlar bu durumdan çok rahat bir şekilde kurtarılabilir. Ancak maalesef elimizi taşın altına koymaktan çekiniyoruz. Biraz artık o eller taşın altına girmesi gerekiyor. Tarafların bu noktada elini taşın altına koyarak kadınlara yönelik daha ileriye dönük sosyal politikalar oluşturup bu acizlikten kurtarması gerekiyor en kısa zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Zamanımız çok kalmadığı için hemen İngiltere'deki meslektaşım Saime Mir'e söz vermek istiyorum. Aslında Gülhan'ın anlattıkları tabii ev içi emeğin halen ne kadar niteliksiz bir şekilde görüldüğünü ne yazık ki gözler önünde seriyor. Peki bu dönemde pandemi zamanında ev içi yük nasıl arttı? Bize acaba İngiltere'den neler aktarabilirsin diye sormak istiyorum Saime sana. First of all, I'll describe myself. I'm Simon Meir. I'm a writer and a journalist. I'm wearing blue glasses. I have long brown hair, and I'm wearing a black jumper. I'm sitting in my children's room. Here in London, we're in our third lockdown. Schools and restaurants are closed, and only places selling essentials are open. We're being asked to stay home as much as possible. So it's been 12 months since the country first went into lockdown, and the pandemic has laid bare the inequalities across society. As you've mentioned, domestic violence is one of them, the rise in domestic violence. I've got a few statistics to share with you to show us the situation that women face currently. Because schools are closed, a lot of the childcare is falling upon the shoulders of women. So the Office of National Statistics that women have taken on 2/3 of the childcare. Now, I would say that's probably underestimating that, and a lot of us, and that includes me, are working on weekends and around in the evenings rather than in the normal 9 to 5 than we would have done. Women are more likely to be furloughed or lose their jobs. There's been an increase in the report of anxiety and mental health concerns. There's a lot of reports that consider that we are currently in a mental health ticking time bomb, where once we have dealt with this pandemic, then there will be other issues around our own mental well-being.
which we will have to look at. Mothers are 1.5 times more likely than fathers to have lost their quit since the first lockdown. The Trades Union Congress has found that 1 in 6 mums have had to reduce their hours due to childments, and I would be one of them. And it's working class women who are most impacted. That's according to a study by Nottingham and Warwick. As I mentioned, there's been a rise in domestic violence. The issue that we've seen has been because doctors, surgery hospitals aren't dealing with cases as they used to do, there's been a difficulty in accessing contraception. That's meant unplanned pregnancies, and thousands of women have gone on to have abortions. The picture here is quite similar to a lot of what the other speakers have mentioned. There seems to be this great divide where there's some of us who have space, we have to online food deliveries, but then when you look, there is the inequality has just grown. So a report from a charity called Little Village, which gives free supplies to new parents, has found that 1.3 million under 5s live below the poverty line, and 2 in 5 of those families have seen a reduction in their earnings as a result of the ongoing COVID crisis. Now, I was looking at these statistics yesterday, and they're so depressing, the fact that all this work has been done by women to achieve equality within this country. And I was wondering, what is it that's happened? Why is it that when we've reached this pandemic, we've suddenly gone back into this kind of 1950s way of working, where women are saying that the burden, the lion's share of the work is falling upon them? And the only thing I can say is, as similar to what your other speakers have mentioned, is that we, in our fight for equality, we seem to have been shoehorned into these old patriarchal ways of working, the way that maybe 1950s men used to work from 9 to 5. And as women, the needs that we have, where we do bear children, we do end up, just by the nature of giving birth, carrying more to do with the children. Those things have not been taken into account when it comes to our workload. And I think one thing we really need to consider, is going to have to consider as we go on, is that what is good for gender equality is country and is good for society. And the pandemic has laid bare the inequality which we have here in British society. And if we have to find ways to counteract that. I'll tell you a little bit about myself. I've got 3 small boys, and as I said, I'm a writer and a journalist. My husband has a salaried position. He works at a university. And when the first lockdown happened, just by the nature of the shock of what was going on and the kind of newness, it ended up that he took the main role and I sort of stepped back a bit without any discussion. Even for a very equitable relationship, I would consider that we have quite a modern way of looking at things. But we fell back into those 1950s ways, and I was just doing all the childcare. And it's depressing and it's hard. And on the other side, there is the idea of being that we do have access to our work and we do have money. So there's this weird kind of shift going on where we're constantly negotiating where we stand, and that's just as a family that doesn't have those inequalities. So what's going on in families where there is extreme poverty, there is domestic violence, there are these issues, is extraordinarily difficult at this time, even here in the UK. Saime çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Aslında herkese son olarak söz vermek istiyordum ama ne yazık ki zamanımızı aştık biraz. O yüzden herkese teker teker çok teşekkür ederek bitirmek durumunda kalacağız. Hacer, Gülhan, Aksu ve Saime, hepinize çok teşekkür ederim. Şehrin Görünmeyen Yüzü adlı panelimiz şu anda son buldu. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.